Değerli arkadaşlarım, herkese merhaba. Telegram grubumuzdan paylaştığımız, aynı zamanda web sitemizde de yayınladığımız günlük 10 soru çözümlerine devam ediyoruz. 4. testteyiz. İlk sorumuzla devam ediyoruz. Aşağıdakilerden hangisi Fleming tarafından oluşturulan güvenlik kültürü olgunlaşma modeli aşamalarından değildir? Arkadaşlar, diğer sağlık personeli sınavında güvenlik kültürü modelleri ile ilgili bir soru var. O yüzden bununla ilgili de size açıklamalar yapacağım. Şimdi Fleming tarafından oluşturulan güvenlik kültürü olgunlaşma modeli 5 aşamadan oluşmakta. Birinci aşaması ortaya çıkma, ikinci aşaması yönetme, üçüncü aşaması katılma, dördüncü aşaması işbirliği olacaktır. Bir de 5. aşaması var. Bu da sürekli iyileştirme olacaktır. Notlarınıza alabilirsiniz. Sürekli iyileştirme. Burada cevabımız A şıkkı olacaktı. Yine Cooks adında bir bilim adamı tarafından tasarlanan güvenliğe yönelik tutumların tasarım modeli. Güvenliğe yönelik tutumların tasarım modeli. Yazım için kusura bakmayın. Bu da arkadaşlar 4 aşamadan oluşmakta. Birinci aşaması şuraya yazalım hatta. Birinci aşaması donanım. İkinci aşaması yazılım. Üçüncü aşaması insan veya personel olarak da bilinir. Personel. Dördüncü aşaması ise risktir. Cooks güvenliğe yönelik tutumların tasarım modelini tasarlamıştır. 4 bileşeni de bu şekildedir. Cooper tarafından oluşturulan, buraya da Cooper yazalım. Cooper karşılıklı güvenlik kültürü modeli. Karşılıklı güvenlik kültürü modeli. Bu da arkadaşlar 3 aşamadan oluşmakta. Subjektif iç psikolojik faktörler, gözlemlenebilir. İkinci aşaması da gözlemlenebilir. Güvenlikle ilgili davranışlar. Güvenlikle ilgili davranışlar. Ve üçüncüsü de objektif durumsal özellikler. Objektif durumsal özellikler. Bunlar da 3 aşamadan oluşuyor. Diğer sağlık personelinde çıkan soru da arkadaşlar Geller. Diğer sağlık personelinde çıkmış bir soru burası. Geller tarafından oluşturulan toplam güvenlik kültürü modeli. Burayı yazmayayım. Sadece toplamı yazdım. Toplam güvenlik kültürü modeli olarak geçer. Bu da arkadaşlar 3 aşamadan oluşur. Diğer sağlık personeline çıkmış bir soru. İnsan, çevre ve davranışı sordular. İnsan, çevre ve davranış. Da 3 aşamadan oluşmakta. Bir de Berens. Bu da güvenlik kültürü modeli olarak geçer sadece. 2 aşamadan oluşur. Normlar ve inançlar olarak bileceğiz. Bunları güzel bir şekilde not alırsanız faydalı olacaktır. Yazım için de tekrardan kusura bakmayın. Evet, ikinci sorumuz sağlık ve güvenlik şartları yönetmeliğinde verilen işaretlerle ilgili. Sağlık ve güvenlik şartları yönetmeliğine göre yukarıda verilenlerden hangileri birlikte kullanılabilir? Baktığımız zaman ışıklı işaret ve sesli sinyal birlikte kullanılabilen işaretler. Işıklı işaret ve sözlü iletişim
Yine birlikte kullanılabilen işaretler sözlük olarak yazmışız. Yanlış yazılmış. El işaretleri ve sözlü iletişimde birlikte kullanılabilen işaretler arkadaşlar. Bununla ilgili de çıkmış sorumuz var. Cevabımız E şıkkı olacak. Bunu da lütfen not alın. Çalışanların gürültüyle ilgili risklerden korunmalarına dair yönetmeliğe göre en düşük maruziyet eylem değeri kaç desibeldir? En düşük maruziyet eylem değerimiz 80 desibel olacaktır. Yine bu değerin 112 Pascal'a ve 135 desibel C skalasında olduğunu söyleyebiliriz. Maruziyet eylem değeri ise burası en düşüktü. Burası da en yüksek. En yüksek maruziyet eylem değerimiz ise 85 desibel olacak. Bu da 140 Pascal olarak biliyoruz. Aynı zamanda 137 desibel C skalasında olduğunu biliyoruz. Maruziyet sınır değerimiz ise arkadaşlar 87 desibel olacak ve aynı zamanda bu değer 200 Pascal 140 desibel C skalasında olduğunu bizim en azından bilmemiz gerekir. Radyasyon güvenliği yönetmeliğine göre radon arkadaşlar yanlış yazılmış. Radon için verilen konsantrasyon seviyeleri yıllık ortalama olarak evlerde kaç becquerel bölü metreküptür? Buradaki değerimiz ise evlerde arkadaşlar 400 olacaktır. Yine iş yerlerinde 1000 olduğunu bilelim. Asbestle çalışmalarda sağlık ve güvenlik önlemleri hakkında yönetmeliğe göre havadaki asbest konsantrasyonunun 8 saatlik zaman ağırlıklı ortalama değerinin kaç lif bölü santimetre küpe geçmemesi gerekir? Buradaki cevabımız da 0.1 lif bölü santimetre küpü geçmemesi gerekir. Sınır değerimiz asbestte budur. Aşağıdaki hastalıklardan hangisi bakteriyel enfeksiyonlardan kaynaklanır? Arkadaşlar şarbon, tüberküloz, bruselloz ve salmonellozis hastalıkları bakteriyel hastalıklardır. Bu hastalıkların ortak yönü veterinerlerde gözükür. İş yeri olarak veteriner. Bu da hayvandan kaynaklı olan hastalıklar olduğunu bize söylüyor. Cevabımız burada E seçeneği. Diğer gördüğünüz hastalıklar ise viral hastalıklardır. Bunları da bilmekte fayda var. Kimyasal maddelerle çalışmalarda sağlık ve güvenlik önlemleri hakkında yönetmeliğe göre parlama noktası 21 derece ile 55 derece arasında olan sıvı haldeki maddelere verilen ad aşağıdaki şıklardan hangisinde verilmiştir? Arkadaşlar şurayı 0 derece olarak kullanalım. Şurası 21 derece olsun. Şurası da 55 derece olsun. Şimdi bu tanımlar geçmiş yıllarda çıkmış soru olarak karşımıza geldi. Eğer 0 derecenin altında parlama noktasına sahip olan bir sıvı madde varsa arkadaşlar, bu madde çok kolay alevlenir maddedir. Çünkü neden? 0 derecenin altında ki durumlarda fizik olarak baktığımızda, kimya olarak da baktığımızda parlama noktasının çok kolay olacağını söyleyebiliriz. O yüzden 0 derecenin altında olan maddeler çok kolay alevlenir madde olarak bilmemiz gerekiyor. 21 derecenin altında olan maddeler ise kolay alevlenir madde. Yine parlama noktasının 21 derecenin altında olan sıvı maddelere biz kolay alevlenir madde diyoruz.
21 derece ile 55 derece arasında olan soruda da bize sorulan cevap alevlenir madde olacaktır. Maden iş yerlerinde iş sağlığı güvenliği yönetmeliğine göre taş içerisinde sürülen galeriye ne denir? Arkadaşlar baca maden içerisinde sürülen galeriye diyoruz. Baca maden içerisinde sürülen galeri. Lağım ise taş içerisinde sürülen galeridir. Karıştırmayalım. Baca maden içerisinde sürülen galeri iken lağım taş içerisinde sürülen galeridir. Bür yer üstüyle bağlantısı olmayan kuyuya diyoruz. Şöyle ben kuyu yazayım. Yer üstüyle bağlantısı olmayan kuyu. Nefeslik ise ocak havasının giriş ve çıkış yolunu ifade ediyor. Baraj da yer altında bulunan zararlı gaz olsun, diğer tehlikeleri önleyici su olabilir, yangın olabilir. Bunları engelleyici arkadaşlar engeller olarak bileceğiz barajı da. Cevabımız B şıkkı olacak. Yapı işlerinde iş sağlığı güvenliği yönetmeliğine göre meskun mahallelerde kazı üzerinden geçişlerin sağlanması için ahşap veya metalden yapılmış kaç santimetre eninde ve her iki tarafı korkuluklu geçitler kullanılır. Buradaki cevabımız meskun mahalleler dediği için cevabımız C seçeneği olacak. İş ekipmanların kullanımında sağlık ve güvenlik şartları yönetmeliğine göre katodik koruma tesisatı standartlarda süre belirtilmemişse periyodik kontrolü kaç aydır? Arkadaşlar iş ekipmanlarının kullanımında sağlık ve güvenlik şartları yönetmeliğinde biliyorsunuz çok fazla iş ekipmanı eklendi. Bu sene de güncellendi. Ancak bunların çalışmanın kolay bir yolu var. Biz şimdi vereceğim ekipmanları bildiğimiz sürece herhangi bir zorlama yaşamayacağız. Şimdi atmosferik, dik, silindirik diyelim, yer üstü, çelik kaynaklı, birleştirilmeli, yine çelik kaynaklı birleştirilmeli, açık ya da kapalı, tehlikeli sıvı depolama tankları. Bunlar ayrı ayrı değil. Bu şöyle birleştirilmiş. Atmosferik, dik, silindirik, yerüstü, çelik kaynaklı birleştirilmeli, açık ya da kapalı tehlikeli sıvı depolama tankları standartlarda süre belirtilmemişse arkadaşlar periyodik kontrolü 10 yıldır. 10 yıl. Yapı iskeleleri 6 ay arkadaşlar. Bir de katodik koruma tesisatı var. Bu da arkadaşlar 6 aydır. Bunun dışında olan iş ekipmanları karşınıza bu şekilde standartlarda süre belirtilmemişse olarak ifade edilmesi gerekiyor. Aynı zamanda soruda. Karşınıza bu şekilde çıktığında bunların dışında olan bütün ekipmanların periyodik kontrolü 1 yıldır arkadaşlar. Yani biz bu üçünü bilirsek diğer karşımıza gelen bütün ekipmanlara gönül rahatlığıyla 1 yıl veya 12 ay karşımıza çıkabiliriz diyebiliriz. Burada katodik koruma tesisatı olduğu için cevabımız 6 ay olacaktır. Evet, bu testimiz bu kadardı. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum.